Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz dünyadaki ve ülkemizdeki gelir eşitsizlikleri. Yoksul ve zenginin arasındaki bu derin uçurumdan düşmeden nasıl ayakta kalabiliriz ve nasıl kişisel olarak zenginleşerek makus talihimizin önüne geçebiliriz'i konuşmak istiyorum. Öncelikle konuya istatistiklerle başlayalım. Dünyada en zengin 26 kişinin serveti en fakir 3,8 milyar insanın toplam servetine eşit. Dünya nüfusunun %64'ü yani yaklaşık 3 milyar kişi toplam varlıkların %1,8'ine sahip. Buna karşılık dünya üzerindeki sadece 47 milyon milyoner dünya servetinin %44'ünü kontrol altında tutuyor. İşte zenginliğin gerçek tablosu bu. Dünyada bu kadar derin bir eşitsizlik varken gerçek zenginlik nedir ve nasıl elde edilir? Asıl kendimize sormamız gereken şu. Bizler bireysel olarak zengin olmayı nasıl öğrenebiliriz? Komik bir takipçim bana benim ancak 1 milyar TL'm olursa ben zengin hissederim kendimi demişti. Bireysel zenginlik sadece milyoner olmak ya da servet biriktirmek değildir. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Benim algılarıma göre zenginlik, finansal bağımsızlık ve özgürlük demektir. Yani bugün öğrenmemiz gereken şey daha fazla paradan ziyade finansal okuryazarlıkta zengin olmaktır. Çünkü zenginliği öğrenmenin anahtarı finansal okuryazarlıkla başlar. Bilinçli harcama planları yap, paranı doğru inançlarla algıla, onu kontrol etmeyi öğren, birikim yap, yatırımların gücünü keşfet. Hisse senetleri, fonlar, emlak yatırımları asıl seni zenginliğe çıkaracak, bunlara giden bilgiyi kavramakta. Bugün bu gelir dağılımındaki adaletsizliği anlamakta en önemli sembollerimizden biri paraya oturma teorisi. Teori şunu söylüyor. Eğer herkes tüm varlıklarını 100 dolarlık banknotlara çevirse ve üzerine otursa dünyadaki çoğu insan yerde oturur olurdu. Çünkü varlıkların neredeyse yok denecek kadar az. Oysa gelişmiş bir ülkede orta gelirli biri bir sandalye seviyesine çıkabilirdi. Ancak dünyanın 2 zengin adamı muhtemelen uzayda oturuyor olurdu. Çünkü onların sahip olduğu servet yer çekiminin ötesine geçecek kadar büyük. Bu zenginlik uçurumu o kadar derin ki şu an en zenginlerin gelirlerinin bir kısmını paylaşmaları dahi dünya üzerinde büyük fark yaratabilir. En zengin %1 sadece vergilerinde 500 daha fazla verse sağlık hizmeti alamayan 3 milyondan fazla insan bu hizmete kavuşabilir. 300 milyondan fazla genç eğitim hizmeti alabilir. Peki bu büyük resim içerisinde bizim yerimiz ne? Neden onlar böyle de biz böyle değiliz? Ülke, şartlar, aileden gelen miras ya da sayabileceğimiz onlarca şey. Peki bunlar yeterli bahaneler mi? Yani bugün banknotların üzerinde oturduğunda uzaya kadar gidebilecek kişiler tüm şartların hepsine haiz miydi? Yani bu şartlar içinde mi doğdu? Yoksa birçoğu bu şartları kendi mi yarattı? Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk, Oprah Winfrey, benim çok sevdiğim Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling gibi size onlarca örnek sayabilirim ki bu kişiler ya sıfırdan ya da minimal düzeyde destekle hayata başlamış insanlar. Bu insanları bu noktaya getiren olay ne? Nerede fark yaratıyorlar da bu kadar büyük adaletsiz olan bir dünyada kendi bulundukları konumu yerden gökyüzüne kadar yükseltebiliyorlar? İlk adım zenginliğin ne olduğunu doğru anlamaktır. Diyorum ya, zenginlik sadece milyonlar kazanmak ya da büyük gösterişli evlerde yaşamak değildir. Gerçek zenginlik finansal bağımsız bir birey olma konusunda ısrarcı olmak ve kendi hayatınızı kontrol edebilme gücüdür. İşte bizlerin bu süreçteki en büyük handikapı bu. Biz zenginliği ve parayı göz ardı ederek büyüdük. Yani büyütüldük. Parayla ne zaman karşı karşıya gelsek de karşılaştığımız cümleler çok belirgindi. Para kötüdür. Zengin insanlar açgözlüdür. Ne yapalım? Başka birinin hakkını mı yiyelim? Ne yapalım? Dolandıralım da mı zengin olalım? İşte bu söylemler bizi paradan
ve zenginlikle ilgili hayaller kurmaktan geri bıraktı. Gerçek şu ki para bir araçtır. Onu nasıl yönettiğimiz aslında hayatımızı nasıl şekillendirdiğimizi belirler. Bireysel zenginlik bu çarpık dağılımda bile kendini sıyırabilmek ve kendi hayatını şekillendirebilmek anlamına gelir. Para kötü değildir. Eğer onu doğru bir şekilde kontrol edebilirsiniz, para özgürlüktür. Bu özgürlük size kendi paranızı, kendi hayatınızı kontrol edebilme, istediğiniz şeylere para harcayabilme, geleceğinize yatırım yapabilme fırsatı sunar. Bu nedenle lütfen paranızı harcarken aslında geleceğinize harcadığınızı unutmayın. Sizi zenginlikten uzaklaştıracak en büyük şey harcama tuzaklarınız. Sırf statü için, sırf birileri sizi beğensin diye, sırf kendinizi bir referans grubuna yakın hissettirebilmek için lütfen geleceğinizden çalmayın. Lüks tüketim ve statü sembollerine para harcamak sizi zengin yapmaz. Aksine sizi tüketim döngüsüne sürükler. Böylece paranız kontrolünüzün dışına çıkar. Sizin parayı değil, paranın sizi yönettiği bir dünyanın içine girersiniz. Diyorum ya, gerçek zenginlik paranızı yönetebilme gücüdür. Eğer harcamalarınızı kontrolünüz altında tutabilirsiniz, duygusal harcamalarınızı minimuma indirebilirsiniz, bilinçsiz harcama alışkanlıklarınızı yatırıma dönüştürebilirseniz, işte o zaman kişisel olarak finansı öğrenebilir ve kendi zenginliğinizi inşa edebilirsiniz. Dünyadaki bu adaletsiz servet dağılımında bireysel olarak zenginliği öğrenmek, finansal bağımsızlık için atılacak en önemli adımdır. Parayı öğrenmekten kaçmazsanız ve zenginliğin aslında bir hedef değil, bir yolculuk olduğunu fark ederseniz, zenginlik sizler için bir hayal olmaktan öteye geçecektir.